Bu müze hiç yaşanmayan bir savaşın ama gerçek insanların kabusunu anlatıyor. Jeju'nun altına kazılan gizli tünellere hoş geldiniz. Şu anda Jeju Adası'nda hiç yapılmamış bir savaşın ama binlerce insanın kabusunun içinden geçiyoruz. Burası Japon ordusunun Amerikan işgalinden korkup Jejulu köylüleri zorla yeraltı tünelleri kazdırdığı gizli bir üs. Duvarlarda Hitler'den Churchill'e, Stalin'den Amerikan başkanına kadar herkesin fotoğrafını göreceksiniz. Ama asıl hikaye adı bile yazılmayan işçilerde saklı. Bu videoda o liderlerin verdiği kararların Jeju'nun küçücük köylerine kadar nasıl ulaştığını, bu adanın altını nasıl mezarlığa çevirdiğini birlikte göreceğiz. Sonuna kadar izleyin. Çünkü en sonda bu tünelleri kazan insanların başına gerçekten ne geldiğini anlatacağım. Bu anıtın bir adı yok. Çünkü Jeju 4-3 olaylarında ölen binlerce insanın da bir adı yoktu. Bu ada yalnızca savaşın değil, aynı zamanda tarihin susturulmuş acılarının taşıyıcısı. Bugün hala birçok kişi o dönemde neler yaşandığını bilmeden yaşıyor. Bu fotoğraflar dünyanın kaderini masalarda çizen liderler. Russia. Very famous. I know. Yeah. And American president. Yes. Ama onların aldığı her karar Jeju gibi küçük bir adada yaşayan insanların hayatını alt üst etti. You see? Look here. Hitler. Savaş haritalarda büyük görünür. Fakat yıkımı en çok sınırların en dışındaki insanlara ulaşır. İşte burada bu adamların imzaları milyonlarca insanın kaderini belirledi. Ve o kararlar binlerce kilometre uzakta bile acı olarak yankılandı. Savaşın asıl yüzü burada. Patlayan gemiler, kül olan şehirler. Haritalar değiştirilebilir ama bu görüntüler geri getirilemez. Savaş Japonya aleyhine dönünce Jeju Adası son savunma hattına çevrildi. Tanklar, siperler, kilometrelerce yeraltı tüneli. Japonya Amerika'nın adaya çıkartma yapacağını düşünüyordu. Bu yüzden Jeju bir anda dev bir askeri kaleye dönüştürüldü. Japan soldier here? Yeah, really? Korea, Jeju, Japan, Okinawa. Ah. İşte tam burası. Jeju, Pasifik Savaşı'nın görünmeyen ama stratejik merkezlerinden biriydi. Bu propaganda afişlerinde yazanlar umut, birlik, zafer. Ama gerçekte Jeju halkı zorla çalıştırıldı. Tüneller kazdı, askeri üsler inşa etti. Birçoğu kazdıkları tünellerden hiç çıkamadı. Müzede gördüğünüz her fotoğraf, her belge tarihin bugüne bıraktığı bir fısıltı. Ve bu fısıltılar bir araya geldiğinde Jeju'nun neden bu kadar derin bir acıyı içinde taşıdığını daha iyi anlıyorsunuz. Savaş sadece cephede değil, sınıflarda da başlatıldı. Bu sınıflar Jeju'da çocuklara kendi dillerini unutturup Japon İmparatorluğunu öğretmek için kullanıldı. Famous history. Shinta Kimchi. American, England, Soviet, Russia. Meeting. Müzede gördüğünüz bu masalar Jeju'nun kaderinin yerli halkın değil, dünyanın en güçlü 3 liderinin elinde şekillendiği yerleri temsil ediyor. 1945'te Moskova'da alınan kararlarla Kore ikiye bölündü. Ve bu bölünmenin gölgesi Jeju'da büyük bir korku döneminin başlangıcı oldu. We are first president. First president? Yes. Korea? Yeah. Wow. Savaş bittikten sonra bile barış gelmedi. Ülkenin kendi içindeki liderler biri birleşme istiyor, biri karşı çıkıyor, biri Japonlarla işbirliği yapmış, diğerleri devrim peşinde koşuyor. Halk ise ortada kalmıştı. Bu karmaşa Jeju'daki 4-3 olaylarına giden yolun taşlarını döşedi. Burada gördüğünüz paneller Kore'nin büyük hayalini anlatıyor. Tek bir halk, tek bir ülke.
Ama büyük devletlerin çıkar çatışması bu hayali parçalamaya devam etti. Jeju halkı ise bu bölünmenin arasında yok oldu. 3-1 yürüyüşünde yaşanan bir silahlı saldırı. İşte Jeju 4-3 katliamını alevlendiren kıvılcım buydu. Bir protesto, bir yanlış anlaşılma ve ardından gelen büyük bir şiddet dalgası. Binlerce masumun öldürüldüğü yıllar böyle başladı. Bu defterler geride kalanların yazdığı tanıklıklar. Her satır bir evin yıkılışını, bir ailenin yok oluşunu, bir çocuğun kayboluşunu anlatıyor. Kağıtlar sessiz görünüyor ama aslında çığlık çığlığa. Şimdi gördüğünüz kişi o dönemden sağ kalanlardan biri. Onlar için savaş bir belgesel değil. Bir gecede evlerinin ateşe verildiği, sevdiklerini kaybettikleri gerçek bir hayat. Bu yüz Jeju'nun hafızasıdır. Jeju bugün barışın adası olarak biliniyor. Ama bu barış gözyaşının ve sessizliğin üzerine kuruldu. Müzede gördüğünüz her kare bu adanın hafızasında hala yaşayan bir hikaye. Burası 11 metrekarelik bir hücre ama içeride 35 kişi tutulmuştu. İnsanların üst üste yığıldığı, nefes almanın bile suç sayıldığı bir yer. Jeju 4-3 döneminde binlerce kişi böyle hücrelere kapatılmış. Çoğu suçsuzdu. Tek suçları yanlış bir zamanda yanlış bir yerde olmalarıymış. Bu duvarda gördüğünüz çizimler gerçek insanlardan esinlendi. Gözaltına alınan köylüler, işçiler, öğretmenler. Birçoğu neden tutulduğunu bile bilmiyormuş. Gecenin bir yarısı evlerinden sürüklenip kaybolan binlerce insan. Jeju'nun hafızasından hiç silinmemiş. Bu panoda anlatılan hikaye sadece 3 kişinin ölümü değil, sessizce bırakılan binlerce işkence tutanağının sembolü. O dönemde tutuklananların çoğu sorgu odasında hayatını kaybetmiş. Ne bir mahkeme, ne bir avukat, ne de bir hak. Birçok aile sevdiklerinin nasıl öldüğünü hala bilmiyormuş. Japonya önce Çin'e, sonra 1941'de Pearl Harbor saldırısıyla ABD ve İngiltere'ye savaş açtı. Böylece Pasifik Savaşı başladı. Bu yüzden müzede Hitler, İngiltere Başbakanı, Amerikan Başkanı, Sovyet liderleri gibi figürleri bir arada görüyorsun. Aynı dönemin farklı cephelerini temsil ediyorlar. Bu silahlar adada yaşanan çatışmanın sessiz tanıkları. Komutanlar haritaların üzerinde konuşurken bu silahlar köylerdeki insanların kaderini belirlemiş. Bir tetik ve bir köyün hayatı bir anda değişmiş. Amerika, Jeju'daki olayları dikkatle izliyordu. Çünkü ada stratejik bir noktaydı. Bu görüntüler ABD ordusunun ada üzerinde yaptığı keşif uçuşlarından. Jeju büyük güçlerin gölgesinde yaşayan küçük bir ada olmaktan hiç kurtulamamış. Savaş Japonya aleyhine dönünce ABD'nin Japon anakarasına batıdan saldırmak için Jeju adasını üs olarak kullanmasından korktular. Gamma Oreum volkan konisinin altına kilometrelerce tünel kazdırıp dev bir yeraltı kalesi inşa ettiler. Ağır işi Jejulu sivillere zorla yaptırdılar. Bu tüneller bir kısmı bugün müzenin hemen yanında hala duruyor. 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları atıldı. Aynı günlerde Sovyetler Japonya'ya savaş ilan etti. Japonya teslim oldu. Kore özgürleşti. Ama bu defa ABD ve Sovyetler arasında ikiye bölündü. Ve bu da ileride Kore Savaşı'na giden yolu açtı. Bu mağarada gördükleriniz Jeju'nun en karanlık gerçeği. Birçok kişi kaçarken bu mağaralara sığınmış. Ama dışarıdan gelen ateşle burada hayatlarını kaybetmişler. Yıllar sonra bulunan iskeletler yaşananların sessiz tanığı olarak kaldı. Toprak bile bu acıyı saklayamamış.
Bu maket bir sanat eseri değil. Gerçek bir köyün birebir canlandırması. 4-3 olaylarında yüzlerce köy yakılmış, binlerce ev kül olmuş. Bir gecede yok edilen hayatların hikayesi aslında. Ve ardından 1950'de Kore Savaşı başladı. Jeju henüz 4-3 yaralarını saramamışken ülke yeni bir savaşın içine sürüklendi. Bu ada üst üste yaşadığı acılarla modern tarihin en sessiz çığlıklarından birine dönüştü. Bu ekranda gördüğünüz kişiler o günleri yaşayan son tanıklar. Kimisi ailesini kaybetti, kimisi köyünü. Birçoğu yıllarca konuşamadı bile. Çünkü yaşadıkları hem ağırdı hem de yasaktı. Bu ada, Jeju'nun en ağır gerçeğini yüzümüze vuruyor. Yüzlerce insan donarak değil, yakılarak değil, sadece tehlikeli görüldükleri için öldürülmüş. Bu görüntüler bir sanat değil, bir ülkenin sessiz bıraktığı tarih. Jeju'nun kar altındaki çığlığı. Bu ekranda yazan sayı bir istatistik değil. 14.935 hayat, 14.935 hikaye, 14.935 yarım kalmış gelecek. Bir adanın nüfusuna göre düşünüldüğünde bu sayı tüm köylerin yok olması demek. Hayatta kalanlar sadece yaşamadı, taşıdıkları izlerle bütün bir ömrü yeniden kurmaya çalıştı. Bu fotoğraflarda gördüğünüz her yara bir gecede gelen karanlığın bıraktığı işaret. Bazıları hala bu izde yaşıyor. Burası 4-3 olaylarının kalbi. Duvarlarda gördüğünüz her yüz bir anne, bir çocuk, bir baba, bir kardeş. Bu koridorda yürüdükçe adım adım kaybedilen bir halkın gözlerinin içine bakıyorsunuz. Bu yüzler bir daha hiç konuşamadı. Onların yerine artık biz konuşuyoruz. Jeju bugün sakin bir ada olabilir ama bu sessizliğin altında burada gördüğünüz binlerce insanın hikayesi yatıyor. Bu koridoru geçmek, tarihin içinden yürümek aslında. Unutulmaması gereken bir tarihten. Ve işte ışık. Bu ışık gerçeğin sonunda gelen umut değil. Bugün yaşayanların adalet arayışının ışığı. Jeju'nun yaraları tamamen kapanmadı. Ama artık gizli de değiller. Jeju sadece bir tatil adası değil, acıları toprağına kazınmış bir halkın hikayesi. Bu müzede gördükleriniz, tarihin unutturmaya çalıştığı gerçeklerin izleri. Bu yüzler, bu rakamlar, bu yaralar. Hepsi tek bir cümle söylüyor. Bir daha asla.